Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık. Enerjinizi almak için yapıyorum bunu arkadaşlar. Ve açılıma başlıyoruz. Ama konuşturmak istemiyor. Yani böyle yutkundum, ben bile şaşıyorum. Ama ben tedbir aldım. Yanıma su alıyorum. Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik ve açılıma başlayalım. Tam merkezde bir kupa üçlüsü var. Kupa üçlüsünde kutlamak var, sevinmek var, mutlu olmak var. Bazen de üçüncü kişilerin kaldırdığı, sevindiği bir durum da olabilir. Bazen sizin de aklınızdaki kişinin kutlamak istediği bir durum da olabilir. Zaten üzerine gelen kartla biz bunu daha da netleştireceğiz. Ee, Hemen burada da bakın kupa altılısıyla çok özledim dediği bir durum var. Çok özledim, ben seni çok özledim. Belki burada sizinle kutlama yapmak istiyor. Fakat siz burada zaten kılıcınızı çekmişsiniz arkadaşlar. Kılıç kraliçesi çok fazla adaletsizlik görmeden, yaşamadan kılıcını kolay kolay çekmez. Sen beni sevseydin, gerçekten özleseydin, sen beni yanında isteseydin, bana bu kadar adaletsiz davranmazdın diyorsunuz. Ve aklımızdaki kişi kendini işine, gücüne vermiş, sabit bir yerde, sabit bir alanda çalışıyor arkadaşlar. Kendisine ait bir işi olabilir, bir yerde çalışıyor olabilir ama el emeğiyle yapılan bir iş olarak gözüküyor burada. Ve uzun bir süredir de çalışıyor bu alanda. Diyor ki hani burada yükselmek, ilerlemek istiyorum. Belki diğer bir olasılıkta ben sana elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelmek istiyorum da diyebilir. Ve kupa onlusunu seninle yaşamak istiyorum da diyebilir arkadaşlar. Çünkü kupa onlusunda mutlu bir aile var arkadaşlar. Görüyorsunuz kartta olduğu gibi eş ve arka planda çocuklar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Mutlu olmak istiyorum. Biraz da sanki işiyle mutlu bu kişi. Sanki işiyle evli biriymiş gibi de gözüktü arkadaşlar. Bunu söylemeden de yapamayacağım. Burada da bir tılsım kraliçesi var. Tılsım kraliçesi tılsımı kucağına almış böyle sever gibi oturmuş. Yani parayı okşayan, parayı seven bir insan olarak gözüküyor. Ve çok maddiyatçı bir arkadaşlar. İşi gücü için sizi bir süredir askıya almış ve sadece kendini işine gücüne vermiş. Uzun bir süredir de burada çalışıyor arkadaşlar. Ve asılan adamla askıya alınmış olma durumunuz var. Burada üçüncü kişiler gerçekten devreye girmiş. Şimdi buradaki tılsım kraliçesi ve etrafındaki kişiler bu kupa üçlüsünü kaldıranlar arkadaşlar. Çünkü aklımızdaki kişi sizi özlüyor. Bakın sizi seviyor. Hayalinde sizinle kupa olmasını yaşamak da var. Ve aynı çatı altında olmak istemek de var. Bakın bazılarınız da gerçekten aynı çatı altında olmuş olabilirsiniz. Bir nikahla ya da nikahsız bir beraberlikle her türlü okuyacağım arkadaşlar. Kolektife bir hizmettir bu arkadaşlar. Alıp kabul edin uyanları, uymayanları almayın lütfen üzerinize. Belki de bir aileydiniz, çok mutluydunuz. Gerçek anlamda yani resmi bir bağınız vardı, çocuklarınız vardı. Kendini işine gücüne veren biriydi buradaki aklımızdaki kişi. Fakat her nedense üçüncü kişi ya da kişiler bunlar her kimse. Siz aklımızdaki kişinin etrafındaki kişileri üçüncü kişi olarak yorumlayın arkadaşlar. Buradaki tılsım kraliçesi çok memnun kalmış burada. Ve kupa üçlüsüyle size adaletsizlik yapınca birileri çok sevinmiş. Sizin
Siz askıya alınmışsınız, siz ötelenmişsiniz, siz geride bırakılmışsınız arkadaşlar. Askıya alınmak ne demek? Beklemek, bekletilmek, sizin isteklerinizin beklemesi anlamına da gelir. Belki dönüp dolaşıp geldiği yer belki bu çatı. Fakat siz çok bazı konularda sizin istekleriniz olmamış da olabilir. Aynı çatı altında olsanız bile. Burada böyle bir durum da var ve bu konuya etki eden bir tılsım kraliçesi var. Tılsım kraliçesi çok maddiyatçı, çok parayı seviyor. Hani onun dediği oluyor, ona yapıyorsun ama bana yapmıyorsun deyip burada kılıcını çekmiş bir kılıç kraliçesi olmuşsunuz. Bunların tavırları yüzünden bu hale gelmişsiniz arkadaşlar. Aslında öyle çok hırslı biri olmadığınız da burada anlaşılıyor. Fakat size yaşatılan bu. Böyle diyorsunuz. Ben seninle aynı çatı altında olmak isterim. Eğer beni özlüyorsan bana adaletli davran. Tamam mı? Bana dürüst gel. Açık ol. Net ol. Beni böyle zamana bırakarak olmaz bu işler. Bir tarafı besleyip bir tarafı bastırarak hiç olmaz diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durumda çıktı. Devam edelim. Evet, tılsım üçlüsü. Tılsım üçlüsünde ortak iş, ortak yaşam alanıdır. Yani bazen bir çatıdır, ortak yaşam alanıdır. Bazen de ortaklıklar vardır. Şimdi aklımızdaki kişinin ortak e, ortakları olabilir. Buradaki kutlama bu arkadaşlar. Yani kimlerle ortaksa o tarafa çok hizmet ediyor. Aile kan bağlarıyla olabilir. Çok böyle ailesi gibi gördüğü, güvendiği kişilerle bir ortaklığı olabilir arkadaşlar. Diğer bir olasılık da burada kılıcınızı siz çektiğiniz için söylüyorum. Belki sizinle aynı çatı altında beraber yaşadığı kişiyle de ortaklığı olabilir. Yani insan hayatındaki kişiyle, eşiyle, partneriyle de ortaklık kurabilir. Ve böyle bir şey kurulmuş gibi gözüküyor ve burada bir kutlama var. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, kılıç kraliçesinin üzerine bir kart seçiyorum. Denge çıktı arkadaşlar. Kılıç kraliçesi boşuna kılıcını çekmemiş. Yönüm zaten bu tarafa dönük arkadaşlar. Bakın böyle. Görüyorsunuz şöyle. Bu tarafa. Ve diyor ki senin ortakların var veya benle ortaksın ama benim lafım geçmiyor sana. Benim dengemi bozdun. Bir ortaklık varsa da dengeler bozulmuş. Bir başkasıyla ortaklığı varsa artık aklımızdaki kişinin burada ne alınıyor ne veriliyor tam olarak belirsizlikler var ve buradaki kılıç kraliçesi her türlü bu durumdan etkilenmiş ve denge bozukluğu yaşıyor arkadaşlar. Siz yaşıyorsunuz, siz izleyenler. Genelde açılıma bakıyorum kadın enerjisi yani e, kadınlarımız var daha çok arkadaşlar. Dişil enerjiler diyeyim ben size. Bu şekilde gözüküyor. Kupa altılısına bakalım arkadaşlar. Evet. Sizi gerçekten geleceğe bırakmış olabileceğini anlatabiliyor bu kart. Bazen geleceğe bırakmaktır. Kendi işini, gücünü, maddiyatını bozmamak adına sizi geleceğe bırakmış. Hem de sizi çok özlüyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Diyor ki ben artmak, çoğalmak istiyorum. Çok da sabrettim diyor. Benim bir iş ortaklığım var. Yani birden fazla en az 3 kişinin ya da 2 kişinin belki daha fazla arkadaşlar
iş ortaklıkları var bu aklımızdaki kişinin. Fakat bekle parayla ilgili mevzularda belki kendisi de denge bozukluğu yaşayabilir. Şimdi devam edeceğiz ve buraları daha da netleştireceğiz arkadaşlar. Evet, Tılsım Şövalyesi'nin üzerine bir kart seçiyorum. Aşıklar kartı çıktı. Aşıklar kartı hem aşkı anlatır hem de seçim kartıdır. İş ve aşk arasında kalmış ve seçimini işten yana yapmış bir aklımızdaki kişi var. O maddiyatı seçti ve benim dengelerimi bozdu. Gerçekten ama bakın sizin dengenizi çok bozmuş, çok üzülmüşsünüz, size acı vermiş ve soğumuşsunuz zaman içinde. Çünkü sizi çok bekletmiş. Bakın asılan adam da beklemedir. Buradaki tılsım yedilisi de beklemedir arkadaşlar. O beni çok bekletti. O benim dengelerimi bozdu, ayarlarımı bozdu diyorsunuz arkadaşlar. Sizin adınıza üzüldüm bu açılıma kim uyduysa. Ve aşık olduğu insana yapıyor bunu arkadaşlar. Geleceğe bırakmış ama sizden o kadar emin ki bir yandan da sizi özlüyor. Çok büyük hata ya. Evet. Tılsım sekizlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Aziz çıktı arkadaşlar. Ben bir babayım diyebilir. Geleneksel yapıya uygun bir ailesi olabilir. Hani bir eş, bir partner de olabilir ama olmak zorunda da değil. Kendi çevresinde yani kendi anne, baba, kardeşlerinden oluşan bir çevresi varsa geleneksel yapıya uygun olarak buralara bağımlılık yapmış, buralardan ayrılmak istemeyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada aile ortaklığı var. İşte burada da gözüktüğü gibi. O bizi tercih etti. Bizim lafımızdan, sözümüzden çıkmıyor. Biz onu güzel yetiştirdik deyip neredeyse alkış tutmuşlar ve sizi geride bırakmış ve buraya çalışmaya devam etmiş. Gerçekten bir seçim yapmış burada aşık olduğu kişiyle kendi geleneksel yapısı arasında. İşte buradaki tılsım kraliçesi onun kafasını karıştırmış ama işin içinde bana sorsanız maddiyat var arkadaşlar. Yani o bize hep getirsin, hep getirsin. Bu aralar buna benzer açılımlar çok oluyor, dikkatimi çekti. İşte bunu belli etmemek için ustaca manipüle ediyorlar. İşte bizim ailemiz, bizim geleneklerimiz, işte şu, işte bu deyip bir şekilde mesela böyle kişiler birini sevdiğinde, aşık olduğunda bu tarz yumuşak karnına oynayarak kişileri ne yapıyorlar? Ayırıyorlar arkadaşlar. Evet. Ve siz de soğumuşsunuz. Zaten çok dengeniz bozulmuş. Çünkü geçmişiniz var arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Geçmiş. Kupa altılısı geçmişi anlatır. Çocukluk, okul, iş, aynı sokak, aynı mahalle. Anlatabildim mi? Bir yerden birbirinizi tanıyorsunuz ve size çok acı vermiş, çok soğumuşsunuz, kendinden soğutmuş ve dengeniz bozulmuş. Evet. Kupa olmuşsunun üzerine bir kart seçiyorum. Değnek yedilisi ben ailem için mücadele ederim diyor. Şimdi mücadele var, çaba göstermek var. Hani yeter ki benim ailem mutlu olsun, benimle gurur duysun der gibi. Böyle bir olasılık da var. İkincisi burada hani aile büyükleri tarafından çok sevildiği için bu tarafı kırmamış arkadaşlar. Buraya çok bağımlılık yapmış. Diğer bir olasılık da eğer hayatında gerçekten bir eşi varsa, hani gerçekten sen benim eşimsin dediği bir beraberliği bile olsa arkadaşlar, mücadele etmesi gereken yer burası. Ben senin için, sizin için de mücadele ediyorum da diyor olabilir. Ama buradaki kartlar ne diyor bana sorsanız, sen mutlu olmak için mücadele et. Bir aile, bir yuva kurmak için mücadele et diyor.
Çünkü burada çok fazla para çıktı. Bakın burada para var. Tılsım şövalyesi, işte tılsım 8'i, tılsım 7'lisi. Hepsi para arkadaşlar. Mutlu olmak için mücadele etmemiş. Kendini sanki buradaki aziz, özellikle baba figür var burada. Baba ya da baba yerine koyduğu birine kendini ispatlamak için mücadele ediyor. Halbuki kendi hayatı için hiç mücadele etmemiş. Seçimini aile tarafından yapmış ve geleneklerine çok bağlı bir aklımızdaki kişi çıktı maalesef. Evet, tılsım kraliçesinin üzerine bir kart seçiyorum. Joker kartı çıktı. Diyor ki ben yeniden sıfırdan başlamak istiyorum. Sıfırdan başlamak istiyorum diyor. Şimdi buradaki tılsım kraliçesinin kartının üzerine geldiği için söylüyorum. Kartlara devam ettikçe burayı biraz daha aydınlatacağız arkadaşlar. Yani aslında bu döngüden çıkmak istiyor olabilir. Belki çıkmak için mücadele edecek. Aşkı, sevgiyi arayacak. Çünkü bakın burada aşıklar kartı çıktı. Burada da kupa altılısı çıktı. Devam edelim bakalım neler çıkacak. Evet. Asılan adamın üzerine de çektiğimiz kart tılsım ikilisi çıktı. Yavaş yavaş aydınlanacak arkadaşlar. Böyle hokkabazlık etmiş. Buradaki düzen bozulmasın. Çünkü burada benim maddiyatım var diyor. Bu yüzden de sizi zamana bırakmış. Eğer diyor zaman içinde beni böyle kabul edersen ya da benim ailemin istediği gibi gelirsen bana. Belki kendi geleneklerine uygun e, giyiminden tutun hani giyim diyeceğim artık en fazla arkadaşlar. Çünkü yani burada sanki böyle bir hokkabazlık var. Sizi ailesine kabul ettirebilmesi için sizden beklediği bir durumlar var arkadaşlar. Kendisi de kendini devamlı aileye ispat etmek için uğraşan biri gibi durdu. Size ne diyor? Ben tamamlamış değilim. Fakat burada diyor ki ben seni aileme kabul ettirmek istiyorum ama bizim gelenek göreneklerimiz bu. Bize uyabilir misin gibi bir durum var. Anlatabildim mi? Bu ne olur? Görüntü olur, görüntünüz, giyiminiz olur, başka bir şey olur. Ne bileyim, her şey olabilir. Siz belki daha özgürsünüz, daha rahatsınız. O bu yapıya uygun yetişmiş. Diyor ki ben hani hala ikilemlerdeyim, işimden, gücümden olamam. Sıfırdan yepyeni bir hayatı başlamak istiyorum, ben de istiyorum. Ama diyor e, buradan da çıkamam diyor arkadaşlar ve işin içinde gene para var. Hep para. Bunun da dini imanı para olmuş yani. Evet, değnek dörtlüsünün üzerine bir kart seçiyorum. Bakın kule çıktı. Yıkılan kule arkadaşlar. Bu minareden at gibi yüzlerce, binlerce kişi düştü. Sıra sende diyor yani. Sıra sende. Sen de bu yıkımı yaşayacaksın. Şimdi ailesine emek vermişti değil mi arkadaşlar? Bakın ailesine emek vermiş. Bu bir. İkincisi ben değnek dörtlüsünü bazen resmi yer olarak da ifade ederim. Resmi yerlerde sıkıntı yaşayacak parayla alakalı durumlarda aldı verdi durumlarında biraz böyle sıkıntı yaşayacak ve ektiğini biçmek gibi bir durum yaşayacak. Onun da dengesi bozulacak arkadaşlar. Çünkü açılıma devam ettikçe ben burayı daha da netleştirmek istiyorum dedim. Ve resmi yerlerde bir anda eğer bakın böyle bir sözleşmeler alıp iş yapan kişilerse bunlar ve biraz da tanınmışlık varsa, belli bir çevreleri varsa ona göre alıp kabul edin lütfen. Diyor ki buradaki açılım kafanın çok karışacak, ikilemlere düşeceksin. Artık ben buralarda iş yapamayacak mıyım? Bir daha işim olmayacak mı? Evet diyor, olmayacak diyor. Çünkü burada yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Diyor ki sen artık eskisi gibi
Hani devamlı böyle işkolik şekilde çalışamayacaksın, iş yapamayacaksın. Eskisi gibi hokkabazlık yapamayacaksın. Eskiden sen her şeyi bırakırdın, herkesi, her şeyi, geleceği bırakırdın, askıya alırdın. Ama şimdi aynısını sen sıkı sıkıya tutunduğun yerde parayla ilgili konularda yaşayacaksın ve bu sana çok ağır gelecek. Hani böyle bir şey yaşadığıma inanamıyorum diyecek. Ve burada para, iş, güç, kariyerle alakalı durumlarla ilgili özellikle beklediği paralar, bakın sabırla bekliyor ya arkadaşlar. Çok mücadele ettim, çok çabaladım. Hani benim artık bunları almam gerekiyor dediği yerde bakın yıkımlara uğruyor ve alamıyor. Alacaklarını alamayacak olan bir aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Ve kendisi de burada ya kendisine de bir hokkabazlık yapılıyor, zamana bırakılıyor. Çünkü burada aslan adamın üzerine gelmesi şunu da anlatır. Parayla ilgili mevzularda onu askıya alıp bekletmişler. Mesela para geldiyse gelmedi. 3 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra gibi oyalama taktikleri yapıyor olabilir. Diyor ki ben diyor bu paraları alırsam, bu alacaklarımı alırsam çok mücadele etmem gerekiyor. Çünkü çok zor, ona zor anlatılmış. O da gerçekten yıkılmış. Kendisi de yıkılmış. Yani emek verdim, bu kadar çabaladım, ortaklıklarımız vardı. Birbirimizi tanıyorduk. Hani nasıl olur falan filan derken arkadaşlar şu an tek istediği bu ortaklıktan çıkmak, alacaklarını almak ve bir an önce buradan çıkıp yeniden özgürleşmek isteyen bir aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Böyle çıktı. Ben diyor sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Benim de diyor dengem bozuldu. Şimdi şu şekilde yukarıdan aşağı tutacağım kartları. Bakın aşıklar kartı seçimdi. Seçimlerini yapmış. Önce sizin dengenizi bozmuş, sizi çok üzmüş. Bakın kılıç kraliçesinin üzerinde denge kartının gelmesi benim için önemlidir arkadaşlar. Psikolojik olarak acayip etkilenmişsiniz ama zamanla da soğumuşsunuz. Çünkü çok çirkin bir şey yapmış. Siz değersizmişsiniz, önemli değilmişsiniz gibi yapmış. Parayı çok önemsemiş ve her taraf bakın para para para, hep parayı konuşuyorum, dikkatinizi çekerim. Ve parayı çok önemsedi, bir soğumuşsunuz. Yani bu adam hani sevgiden ne anlar, aşktan ne anlar? Ben sevmek ve sevilmek istiyorum demişsiniz. Ve boş vermişsiniz arkadaşlar. Artık siz onu boş vermişsiniz, bu aşkı da boş vermişsiniz. Öyle aşk mı olur? Öyle aşk mı olur? Yani bir insan, arkadaşlar bakın bir insan bir insanı ağlatıyorsa öyle aşk olmaz. Sizin gözünüzden yaş geliyorsa valla oradan uzak durun arkadaşlar. Ben aşık olacağım ha, ağlayacağım. Beni ağlatan adam zaten beni sevmiyordur arkadaşlar. Biri sizi ağlatıyorsa, sizi başka bir şeyi tercih ediyorsa ve siz bunu zamanla hemen olmasa da bu şekilde manipüle ediyorsa, zamanla anlıyorsanız, nerede anladıysanız orada durun ve deyin ki bir zamanlar sen yoktun benim hayatımda. Ben seni eskiden tanıyor muydum? Yok. Eski hayatımı istiyorum deyin. Ve buradan da öğretinizi alın. Kimseye güvenmemeniz gerektiğini öğrenin. Ve sadece hani bir öğreti olarak kabul edin. Bir şey daha öğrendim. Bundan sonra ben yaş tahtaya basmam gibi bir durum oluyor işte. Ben hep o yüzden diyorum. Bu açılma bağlı kalarak yorum yapıyorum zaten. Tarot iyileştirir, gözünüzü açar arkadaşlar. İnsanlar hep manipüle ediyor. Manipülasyonu çok kullanıyor. Bakın mesela adamın örnek adam diyorum ya, kadın da olur, adam da olur. Lafın gelişi adamın her şeyi yapacak potansiyeli vardır ama hepsi de yok der. O nedir biliyor musun? Manipüle etmektir. Bazı insanın da gücü yoktur, kendine güvenemez. Beyinde bitiyor bazı şeyler, karar almak. Orada da size manipüle eder. Der ki işte şu sebepten bu sebepten seneye birkaç ay sonra işte şöyle işte. Bunlar ustaca yapılan manipülasyonlardır. Fazla inanmayın insanlara. Manipülasyonları yakalamaya çalışın ki bu hayatta daha az incinirsiniz, daha az üzülürsünüz. Bunları yakaladığınız zaman tamam. Ha biri gitti, sakın aramayın, mesaj çekmeyin. Açıklama mı yapmadı? Belki bir hata yaptınız, bir kere sordunuz ya arkadaşlar, boş bulundun.
İkinciyi yapmayın. Salıverin. Salıverin, o sizin peşinizden koşsun. Ya benim peşimden koşmayan adamı ben ne yapayım? Böyle bakın arkadaşlar. Böyle bakın. Koşmayın, aramayın, mesaj çekmeyin, boş verin. Salıverin. Giden gitsin yani, önünü açın. Hoşça kal deyin, hatta açın böyle bir pencereyi. Güle güle diye böyle bir el sallayın. Bitti gitti deyin, tamam. Tamam, bu da bana ders olsun deyin. Bak bu kadar. Kendi kendinizi iyileştirin. Hiç aramayın. Giden birini aramayın, peşine düşmeyin. Benim size nacizane tavsiyem. Çünkü bana soruluyor, yorumlarda da soruluyor. Arayayım mı, mesaj çekeyim mi, niye beni aramıyor? Ya ben hiç yönlendirebilir miyim ara ara diye? Ben de nereden bileyim sizin özel hayatınızı? Kiminle oturuyorsunuz, kiminle kalkıyorsunuz? Özel diyemem, genel konuşurum. Yani şahsen ben birisiyle gezeceğim, biri de beni ağlatacak. Bakın ben kendi adıma diyorum, ben onu bırakırım. Git. Değil mi? Bu kadar basit. Gidersen git. Hem de kendi kendine iş çeviren insandan ben zaten çok kısarım arkadaşlar. Kısarım yani. Ben bir anneyim zaten. Ben hayatıma her konuda dikkat etmek zorundayım. Benim bir evladım var çünkü. Her konuda dikkat ederim ama açılımlara bakarak söylüyorum, yorumlara bakarak söylüyorum. Kimseye mesaj atmayın. Gideni salıverin. Kendi gitti, kendi konuşsun. Kafanıza yatmıyorsa atın gidin. Kendini affettirene kadar, size gerçekten pişman olduğunu ispat edene kadar da açmayın kapınızı. Açmayın, bırakın. Güçlü olun ya, güçlü olun. Yoksa yıkılırsınız. Aynı bu kule gibi yıkılırsınız. Üzüntüler yaşarsınız. Dengeniz bozulur. Hep ağlarsınız. Gerek yok. Ha, biraz ağlayın. Ağlamak rahatlatır. Ağlayın ama sonra silkelenip ayağa kalkın. Kızmadınız umarım bu nasihatlara. Evet, ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Aldım, kabul ettim de öyle de oldu. Size uyanları alın, uymayanları almayın üzerinize arkadaşlar. Hiçbirinizin üzülmesini istemem. Bakın, buna inanın. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.